Boran bize ne şart koyarsa koysun, bil ki senden asla vazgeçmem. Ben de seni asla bırakamam çünkü seni çok seviyorum. Birlikte birbirimizin ellerini sıkıca tutarak her şeyin üstesinden gelebiliriz. Alya Deniz'in konakta kalabilmesinin şartları hakkındaki gerçeği Cihan'dan saklamamaya karar verir. Ona Bora'nın kendisinden uzak durma talebine uymak zorunda kaldığını açıkça söyler. Bu karar onun için çok zordu. Ancak o an Deniz'in yanında kalmasını ve Boran'la tekrar ayrılmak zorunda kalmamasını sağlamanın tek yolu bu olduğu için bunu yapmıştı. Cihan bu haberi zor karşılar. Aynı zamanda Alya'nın bu kararı duygularından şüphe duyduğu için değil, tamamen oğlunun güvenliği için verdiğini çok iyi anlar. Bu yüzden onu azarlamaz ve durumu anlayışla karşılamaya çalışır. Onun için de, Alya için de en önemli şey Deniz'in iyiliğidir. Aynı zamanda Alya dürüstçe bu şarta uyabileceğini söyler. Resmi olarak mesafeyi korumayı kabul ettiğini anlar, ancak içten içe Cihan olmadan hayatını hayal edemediğini hisseder. Onu dinledikten sonra Cihan, duruma daha temkinli bir yaklaşım bulmaya çalışır. Daha akıllıca davranmayı ve Boran ile yeni çatışmalara girmemeyi önerir. Ona göre en iyi çözüm, şartlara uyuyormuş gibi davranmak ve gerçekten de mesafelerini korumaktır. Bu şekilde zaman kazanabilirler ve Deniz'in velayetini yasal olarak Alya'ya geri vermek için sakin bir şekilde çalışabilirler. O akşam Alya, Deniz ile vakit geçirir ve onu yatağına yatırır. Oğlunun Boran ile olan çatışma nedeniyle yetişkinler arasında hala var olan gerginliğini fark etmemesi için sakin davranmaya çalışır. Oğlunun uyuduğundan emin olduktan sonra Alya odaya döner. Alya odaya girdiğinde Cihan'ın çalışma odasında olduğunu fark eder. Alya sessizce içeri girer. Hiçbir şey söylemez, sadece yaklaşır, oturur ve Cihan'ı öper. Bu hareketle ondan uzak kalamayacağını ve geceyi ondan ayrı geçiremeyeceğini açıkça belirtir. Bundan sonra kendi başına uyuyamadığını itiraf eder. Cihan uzun konuşmalara girmiyor. Alya'nın durumunu anlıyor ve sadece ona sarılıyor. Ofiste birlikte kalarak, stresli bir günün ardından yavaş yavaş sakinleşiyorlar. Gereksiz sözler veya açıklamalar olmadan, birbirlerinin desteğini hissediyorlar. Sonunda birlikte uyuyakalıyorlar. Birlikte geçirdikleri gecenin ardından ertesi sabah, Alya ve Cihan onları en çok endişelendiren ana konuya geri dönüyorlar. Kısa süreli huzur anına rağmen, Deniz'in velayet durumunun çözülmemiş olduğunun farkındalar. Bora'nın her an çocuğu tekrar kaçırmaya çalışabileceğine dair gerçek bir tehdit var. Bu yüzden bu sorunu nihayet çözmeye ve Deniz'in konakta onlarla birlikte kalıp yaşamasına yardımcı olacak olası adımları tartışmaya başlıyorlar. Bu konuşma sırasında Cihan, Alya'ya bir süredir önemli bir tanık aradığını söylüyor. Bu vurgun olayının yaşandığı sırada yakınlarda bulunan bir kamyon şoförü, elimizdeki bilgilere göre, Bora'nın silahı kullandığını gören kişi bu adam olabilir. Cihan bu şoförü bulup ifadesini almayı başarırsa, bunun Boran aleyhine kesin bir delil olabileceğini açıklıyor. Cihan için bu arama yönü en önemlilerinden biri haline geliyor. Çünkü ciddi bir delil olmadan Boran'ı taleplerinden vazgeçmeye zorlamanın neredeyse imkansız olacağını anlıyor. Bu yüzden olanları doğrulayabilecek birini bulmak için çok çalışmaya devam ediyor. Bir süre sonra, bu aramalar meyve veriyor. Cihan olaylara tanık olan kamyon şoförünün yerini tespit etmeyi başarıyor. Onunla konuştuktan sonra, bu adamın gerçekten Bora'nın vurgunu vurduğu anı gördüğü anlaşılıyor. İfadesi, delil toplama sürecinde çok önemli bir unsur haline geliyor. Paralel olarak Cihan bu davayla ilgili diğer ayrıntıları da kontrol etmeye devam ediyor. Arama sırasında, olay sırasında kullanılan silahı bulmayı başarıyor. Kontrol ettikten sonra, bu silahta Bora'nın parmak izlerinin bulunduğu ortaya çıkıyor. Bu onun olaylara karışmış olduğunu doğrulayan bir başka ciddi delil oluyor. Kamyon şoförünün ifadesi ve bulunan silahın birleşimi, olayların net bir resmini ortaya koyuyor. Tüm bu deliller birlikte, vurgun cinayetine Bora'nın karıştığını kanıtlıyor.
Cihan durumun tamamen değişmesine yetecek kadar delile sahip olduğunu anlıyor. Topladığı bilgilerin yeterince ikna edici olduğuna ikna olduktan sonra, Cihan Deniz'in velayet sorununu nihayet çözmek için bunları kullanmaya karar veriyor. Boran ile görüşüyor ve ona suçluluğunu kanıtlayacak tüm gerekli materyallere sahip olduğunu açıkça belirtiyor. Bu durumda Cihan Boran için net bir şart koşuyor. Toplanan delillerin ilgili makamlara teslim edilmesi durumunda, Boran'ın hapse girebileceğini açıklıyor. Aynı zamanda Cihan ona durumu çözmek için başka bir seçenek sunuyor. Bu seçenek Boran'ın Deniz'in velayetini gönüllü olarak bırakmasıdır. Bu durumda çocuk Aliye ve Cihan ile birlikte konakta kalabilecek ve Boran için daha fazla yasal sonuç doğurmadan çatışma çözülecektir. Bu şekilde Cihan, mevcut delilleri sadece Boran'ı adalete teslim etmek için değil, aynı zamanda Deniz'i nihayet korumak ve ona kendisini önemseyen insanlarla istikrarlı bir hayat sağlamak için bir fırsat olarak kullanmaya çalışır. Olaylar Alya'nın Bora'nın şartını kabul etme kararının, tamamen Deniz'e olan endişesinden kaynaklanan zorunlu bir adım olduğunu gösteriyor. Başından beri bu şartın onu zor bir duruma sokacağının farkındaydı. Çünkü bu Cihan'dan uzaklaşması gerektiği anlamına geliyordu. Ancak oğlunun güvenliği en önemli şey olduğu için bu uzlaşmayı kabul ediyor. Aynı zamanda Cihan ile yaptığı konuşmadaki açıklığı, aralarında zaten tam bir güven olduğunu gösteriyor. Cihan'ın tepkisi, Deniz'in çıkarlarını kendi duygularının üstünde tutabildiğini gösteriyor. Onları birbirinden uzak tutmaya zorlayan bir şartı kabul etmek ona acı verse de, Alya'yı suçlamıyor. Aksine rasyonel davranmaya çalışıyor ve zaman kazanmalarını sağlayacak bir plan öneriyor. Aynı zamanda ofiste gerçekleşen gece buluşması, aralarındaki duyguların dışsal kısıtlamalardan çok daha güçlü olduğunu gösteriyor. Mesafe konusunda anlaşmaya varmış olsalar da yakınlıktan tamamen vazgeçemiyorlar. Bu an aralarındaki bağın değişmeden kaldığının sessiz bir teyidi oluyor onlar için.